Kanalımdan herkese selamlar, sevgiler. Bugün sizlere oldukça pratik ve lezzetli, çok hafif bir sütlü tatlı tarif vermek istiyorum. Hemen tarife geçelim. 100 gram margarin veya tereyağını tencerenin içerisine alıp eritin. Yağ eridikten sonra üzerine 1 su bardağı un ekleyin. Kullandığım su bardağı ölçüsü klasik 200 milimlik bardak ölçüsüdür. Unun kokusu çıkana kadar sürekli karıştırarak ezerek kavuralım. 2-3 dakika boyunca kavurmamız yeterli olacaktır. Rengi dönmeden sütünü eklemeliyiz. 1 litre sütü üzerine hemen ekleyelim. Sütü ekledikten sonra hızlıca çırpalım. Üzerine 1 su bardağı toz şeker ilave edelim. Unlar hafif topaklanma yapmıştı. Hemen blender yardımıyla topaklanmaların önüne geçiyoruz. Ocağımızın altı hala açık. Sürekli karıştırarak koyu bir kıvam alana kadar pişirelim. Tatlımızın tavuk göğsü kısmı kısa sürede koyu bir kıvam alıyor. Göz göz olup kaynamaya başladıktan sonra 1-2 dakika daha sürekli karıştırarak pişirin ve daha sonra ocağın altını kapatın. Kıvamı videoda gördüğünüz şekilde olmalı. Ocağın altını artık kapattım. Üzerine 1 paket vanilin ekledim. Evde vanilin yoksa eklemeden de yapabilirsiniz. Biraz daha güzel bir aroma verdiği için vanilini ekliyoruz. Tatlının tavuk göğsü kısmı hazır. Orta boy borcam için ideal bir ölçüdür. Borcamımı önceden ıslatmıştım. Her yerinin iyice ıslandığından emin olun. Ocaktan alır almaz tatlımı borcama döktüm. Her yeri eşit bir şekilde yayıyorum. Ve tatlımı birkaç saat buzdolabında soğuması için dinlendiriyorum. Tatlım bir kenarda soğurken ben de karamel sosu için 1 yemek kaşığı nişastanın üzerine 1 su bardağı suyu ekledim ve karıştırıyorum. Topaklanmalar meydana gelmesin diye sürekli karıştırmanızı tavsiye ederim. Nişastalı kısmı hazır. Tatlının karamelli kısmını hazırlamak için yarım su bardağı toz şekeri tavamızın içerisine alalım. Ocağın altını açalım. Şekerler eriyecektir. Sürekli karıştırarak eşit bir şekilde erimesini sağlayalım. Şekerin yanmamasına dikkat edin. Şekerler eridikçe rengi hafif kahverengi bir renge dönecek. Arzu ettiğiniz koyuluğa geldiğinde üzerine suyunu ilave etmenizi tavsiye ederim. Şekerim eridi. Birazcık daha kavuruyorum. Karamelize olmasını sağlıyorum. Bu koyuluk benim için yeterliydi. Üzerine yarım su bardağı suyu ekliyorum. Bu aşamada çok dikkatli olun. Sürekli karıştırarak şeker ve suyun homojenize bir kıvama gelmesini sağlayın. Hiç merak etmeyin, bu birleşen şekerler kaynamaya başladıkça eriyecektir. Tavamızın altını bu aşamada kısalım ki yanmalar meydana gelmesin. Gördüğünüz gibi şu birleşen şekerler hemen eriyor. Isının etkisiyle, suyun etkisiyle erimeye başladı. Tamamen eridiğinde üzerine az önce hazırlamış olduğumuz nişastalı sulu karışımı ilave edelim. Tekrar karıştıralım ki topaklanmalar meydana gelmesin. Dibe çökmeler olmuş olabilir. Yine sürekli karıştırarak pişirelim. Koyu bir kıvam alınca ocaktan alacağız. Topaklanmaması için karıştırma işlemini bırakmayın. Tatlımızın karamel kısmı da hazır oldu artık. Rengini görebiliyorsunuzdur. Birazdan tatlının üzerine döktüğümde daha da net anlaşılacaktır. Koyulaştı. Artık ocaktan alabilirim. Kıvamı aynen bu şekilde. Artık ocaktan alıyorum ve soğuyan tatlımın üzerine döküyorum. Karamelin rengini görüyorsunuz. Damak zevkinize göre koyuluğunu ayarlayabilirsiniz. Karameli tatlının her yerine eşit gelecek şekilde yayalım. Bu tatlı hem çok lezzetli hem çok hafif
hem de oldukça az malzemeyle yapılıyor. Hemen hemen her evde olan malzemelerle bu tatlıyı pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Dilerseniz 12 veya 16 dilim şeklinde de keserek tatlınızı porsiyonlayabilirsiniz. Oldukça bereketli ve güzel bir tatlı oluyor. Tatlının karamel kısmında her yere eşit bir şekilde yaydım. Toplamda 3-4 saat boyunca buzdolabında beklettim. Buzdolabında beklettikten sonra dilimleri ayırıyoruz. Tabağımızı güzelce ıslattığımız için ve yeterince de beklettiğimiz için tatlımız dilimlenip servis edilebilecek bir kıvama geldi. Ben 16 eşit dilime ayırmaya çalıştım. Dilerseniz 12 dilim şeklinde de hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde kalıp gibi tepsiden de kolayca çıkıyor. Kaşık kaşık yiyeceğiniz harika bir lezzet. Umarım tarifi dener beğenirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğeniyle bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.